Ben Ruhi Çenet. Şu an sizin içinizde davranışlarınızı kontrol eden bir canlı dolaşıyor olsa. O benim chat. Sizin içinizde dolaşan davranışlarınızı kontrol eden canlı benim. Evet, wow. İnanılmaz, hiç bunu beklemiyordun değil mi? Bunu söyleyeceğimi yine beklemiyordun değil mi? Wow. Ya. olsaydı, ne yapacağınızı, ne yiyeceğinizi, neyi sevip neyi sevmeyeceğinizi söylüyor olsaydı. Lahmacun yiyeceksin. Lahmacun seveceksin. Patos sevmeyeceksin. Lahmacun yiyeceksin ve patos sevmeyeceksin. Komşu ışığı açtı, hemen perdeyi kapıyorum. Bir dakika durun. Bunu çabuk yapmazsam bir dahaki breakdown'umuzda komşu bizi yakalar, çok kötü olur. Ama bu sefer bu sefer speedrun yaptık. G29'unu bana satar mısın? De. G29'um yok ki. Ha? Kimle yüzleş? Hoş geldin. Dıdak. Bunu fark edebilir miydiniz? Bu videoyu tıklamayı siz tercih ettiniz. Akasya ağacı. Oğlum siz beni kontrol ediyorsunuz lan, daha doğrusu. Lahmacun yiyeyim mi chat? Lahmacun seveyim mi chat? Akasya Hıfsın, hoş ağacı ve geldin. gardiyan karıncalarının simbiyotik yani çift taraflı çıkar ilişkisi insanlığı uzun yıllar boyunca kendisine hayran bıraktı. Akasya ağacı karıncalara besin değeri yüksek olan yapraklarını sunarken karıncalar da yırtıcılara ve zararlı bitkilere karşı akasya ağacını koruyor. Ancak son 10 yıl içinde yapılmış bir araştırmaya göre bu ilişki sanıldığı kadar masum değil. Görülmüştür ki akasya ağacının salgıladığı bir kimyasal karıncalardaki koruma içgüdüsünü tetikleyecek hormonu salgılıyor. Yani Oha. bizim karşılıklı çıkar olarak adlandırdığımız Nasıl ilişki yok aslında geçen de Forza oynadın ya bağladın da. He, direksiyon G29 satmam. Niye satayım? akasya ağaçları Deniz hoş tarafından geldin. yapılan Teşekkür hormonal ederim. bir manipülasyon. Forit Boncuk. sinekleri. Teşekkürler Forit Ponçik. sinekleri 1 ila 2 milimetre arasındaki boylarıyla standart ama minik bir sinek görünümüne sahipler. Bu sinek Ne kadar biliyor musun bu sineğin boyu? Bu sineğin boyu ne kadar, göstereyim mi size? Şu kadar bak chat. Şu küçük çentikler var ya. Şu küçük çentiklerden 2 tane bak. Şu kadar sinek chat. Görüyor musun? 10 santim değil oğlum, bu kadar olur mu? Deli misin? Kafayı yersin. Bu kadar da değil. Ya. Göster bak. Sadece teorik eğitim yok burada. Ya. sinekleri diğerlerinden farklı kılan özellikleri ise çoğalma şekilleri. Dişi forit sineği lavralarını taşıyıcıya aktarır ve bu lavralar gelişimlerini bu taşıyıcıların içinde birer parazit olarak tamamlar. Bu lavraların en büyük taşıyıcısı karıncalar olduğu için bu sineklerin bir diğer adı da karınca kafası patlatan sineklerdir. What the fuck? Larvalara hamile olan sinek karınca kolonisi üzerinde gezerek kendisi için en uygun hedefi bulur. Aradığı hedefi bulduktan sonra Abi ise ya, yaptığı yanlış şey yap, şu kesesindeki gazetesi bir yalamak yumurtayı istiyorum. bir karıncanın vücuduna sinsice yerleştirmesi. Karıncanın içindeki larva bu taşıyıcısının iç organlarını yiyerek beslenir ve kısa süre içinde karıncanın beynine ulaşır. Larva yavaşça beyni yer ve gün be gün Yani karıncanın görüyorsun, kendi Ceyhun'u vücudu görüyorsun üzerindeki ve o zaman kontrolü da bunu daha da yapıyorsun. azalır. Hava sıcaklığına göre 2 ile 5 hafta içerisinde karınca vücudunun kontrolünü tamamen kaybeder ve artık bir zombi karıncaya dönüşmüş olur. Larva ise taşıyıcısını kolonisinden ayırır ve susuzluktan ölene kadar etrafta dolaşmasını sağlar. Ne? Karınca öldükten sonra lavra, kimyasal bir sıvı salgılayarak karıncanın kafasının vücudundan kopmasını sağlar. Ortalama 3 hafta sonucunda olgunlaşmasını tamamlayan larva, karıncanın kafatasını iç taraftan patlatarak dışarı çıkar. Böylelikle bu larva artık bir sineğe dönüşmüştür ve neslini devam ettirmek için yeni kurbanlarını arar. Yani yeni karıncaları. Alkon mavi kelebeği, diğer adıyla küçük korubeni. Çok iyi değil mi? Headcrab lan bildiğin Karınca aslında. olmak zor meke. Vallahi karıncalar çok dert tasa çekiyor ya galiba. Bir ağacı yalıyorsun, sonra köpeği oluyorsun, sonra sinek geliyor kafana patlatıyor falan. Hiç rahat yok.
Çoğu tırtıl kelebek olabilmek için kozaya sarılırken yırtıcılardan uzak yerleri, özellikle ağaçların yüksek dallarını Tırtıl. seçer. Ancak Alkon mavi kelebeği diğer ismiyle küçük korubeni henüz tırtılken başka bir strateji uygular. Diğerlerinin aksine kendini ağaçlardan aşağıya bırakıp böceklerin onu yemek için sıraya girdiği bir bilinmeyene atlar. Normal şartlar Allah. altında karıncalar için tam bir ziyafet büyüklüğünde olan bu tırtıl Gene karınca. etrafına salgıladığı koku sayesinde karıncaları kontrol eder. Kokunun tıpkı bir karıncalar Bak gene köpek oldular karıncalar. larvasının salgıladığı koku gibi olması ve Yazık boyutlarının lan. da sağlıklı bir larvayı andırması, karıncaların bu tırtılı kendi larvaları zannedip kolonilerinin içine almasıyla sonuçlanır. Sonra ne oluyor? Büyüyor. Kelebek oluyor. Hepsini yiyip çıkıyor değil mi orada? Yazık lan. Koloniye sinsice girdikten sonra sadece koku değil, aynı zamanda karınca larvalarının yemek isterken çıkardıkları sesi taklit etmeleri üzerine karıncalar tarafından iyi beslenirler. Ne? Öylesine iyi ki hatta normal bir larvadan daha çok beslenirler. Çünkü boyutları karıncaların onların sağlıklı ve güçlü Abi, bir karınca nereden olacağını alabilirim? düşündürür. Sen nereden İridirler. aldın Her ne acaba? kadar koloni içinde Kendi sağlıklı sitesinden. bir şekilde büyüyüp beslense de tırtılın yine de korkması gereken bir tehdit mevcut. Yaban arısı. Bu kanatlı avcı hangi kolonilerde Alkon mavi kelebeği yani küçük korubeni tırtılının olduğunu anlayabilir. Hedefinin yerini tespit eden yaban arısı koloniye girdiği gibi koloninin gardiyanlarının saldırısına uğrar. Ancak tıpkı tırtıl gibi ortama salgıladığı bir hormon sayesinde bu küçük koruyucuları atlatır. Oğlum bu bir kavak yerleri gibi. O geliyor onu şey sanıyor besliyor. Bu geliyor bu da bir şey yapıyor. Böyle var ya. Aşk üçgeni dolaşıyor Hormon ortalıkta. karıncaları kontrolü altına alır ve daha da iyisini Bak, yaparak yazık. karıncaların birbirlerine saldırmalarına yol açar. Ortalığı Larvaların karıştırıyor bulunduğu piç. bölgeye gelip kısa süre içinde tırtılları ayırt ederek kendi yumurtalarını bu tırtılların içine yerleştirir. Yaban arısı yumurtlama işlemini bitirdikten sonra ise hemen koloniyi terk eder. Tırtıllar gelişimlerini tamamlamak için kendilerini kozaya sardıklarında bile karıncalar onları temizleyip korurlar. What the fuck? Salgıladığı hormonun etkisinden çıkamayan karıncalarsa kelebeğin geride bıraktığı kozaları hala kendi larvalarından biriymiş gibi koruyup temizlemeye devam ederler. Ancak yaban arısının yumurtladığı tırtılları başka bir kader bekliyordur. Tırtılın içindeki yaban arısının larvası içten içe tırtılı yer ve koza döneminde tırtılın tamamından beslenerek kozadan bir yaban arısı olarak ayrılır. Kafayı Kelebek olarak yersin değil. ya. Yani tırtılın yarattığı Cibait ya bir anda arı çıkıyor. Kelebek çıkmıyor. Bunlar karınca sanıyor hala. Ne? manipülasyondan faydalanan başka bir parazit. Çekirge ve at İnanılmaz. kılı solucanı. Allah'ım. Bir at kılı solucanının yaşam döngüsü yetişkin bir solucanın nehir kenarına yumurtlamasıyla başlar. Yumurtalar kısa süre içerisinde büyüyüp hala gözle gözükmeyecek kadar küçük olan larvalara Demin eleman yaz dizisi çekti bu arada evet. dönüşür. Bu nehre su içmek için yaklaşan özgüvenli çekirgenin birazdan içeceği suyun hayatına mal olacağından haberi olmaz. Çekirgenin vücuduna giren mikroskobik boyuttaki larva çekirgeyi içten istila Ananı sikeyim. ederek büyür ve çekirgenin boyunu Mesut Özil neredeyse sub mı oldu? dörde Castle, katlar. teşekkür ederim, Frank Çekirgenin Castle. bütün kaslarını ve midesini ele geçiren solucan onun derin sulara ölesiye atlamasını sağlar. Burada çekirgenin vücudundan çıkıp yaşam döngüsünü tamamlayan at kılı solucanı hayatının büyük bir kısmını geçirdiği evi yani çekirgeyi arkasında ya boğularak ölmeye ya da balıklara yem olmaya bırakır. Oğlum bunlar manyak lan. Sakulina. Bu tuzlu su paraziti yaşamının neredeyse tamamını bir yengecin vücudunun içinde geçirir. Yengecin savunmasız eklemlerinden vücuduna sızarak kendisini taşıyıcısının damarlarına kenetler ve burada gelişmeye başlar. Çok kötü duruyor bu. Sakulina büyüdükçe yengecin kendi vücudu üzerindeki kontrolü daha da azalır. Bir süre sonra Sakulina kontrolü tamamen ele geçirir ve bu evrede yengeç artık kendisi için değil vücudundaki Sakulina için yaşıyor hale gelir. Artık Allah Allah oğlum. büyüyemez. Bildiğin zombi oluyor lan işte. Hakikaten zombi yapıyor yani elemanı. Çiftleşemez ve yediği yemekleri bile sindiremez. Parazit ise çoğalana kadar yengecin vücudunu bir kabuk gibi kullanır ve en korkutucu kısmı ise vücudunun tamamı ele geçirilmiş olan bu yengecin maalesef ki parazitin varlığından haberi bile olmaz. Yine kurdu. Shit. Yine kurdu hayvanların zihnini kontrol eden tüm parazitler arasında belki de en ürperticisi. Çünkü taşıyıcısı hayvanlar aleminin en vahşisi yani Ananı avradını. insanlar. Bu parazitin size bulaşabileceği Yine mi ya?
Hayır. en yaygın yer durgun su ya da diğer bir adıyla Bir daha var ya böyle bir daha demeyeyim, hiçbir zaman yapmam da. Doğada böyle nehirden su içersem kafama sıçsınlar yani. Yapılmaması gereken şeyler number one yani bu tabii ki de. O yüzden zaten Bear Grylls falan alıp suyu kaynatıyor ya. ölü su. Bilinmeyen dalgasız göl ve göletler bu sulara en büyük örnek. Eğer olur da böyle bir suyu içerseniz suyun içindeki pireleri de midenize davet etmiş oluyorsunuz. Mide asitleri bu pireleri çok kolay bir şekilde eritir, ancak içlerindeki larvalara karşı savunma sistemimizin yapabileceği bir şey yoktur. Midenize geçen bu larvalar büyüyüp kurtçuklara dönüşürler. Erkek kurtçuklar vücudunuzda ölürler ve sindirilirler. Ama dişi kurtçuklar bağırsaklarınızın duvarlarından karın kaslarınıza geçip orada büyümeye devam ederler. Büyümeleri yaklaşık 1 metreye kadar geldiği zaman durur Hayır. ve artık bir sonraki evreye Bu kadar büyüyormuş. Az mı sence bu? Şu kadar bak. Bayağı fazla. 122 santim değil, yok. 100 santim. 122 değil. geçmeye hazır Şeye benzemiyor mu ya? Araba neon tüpleri var ya böyle. Arabaların içine döşüyorlar led. olurlar. Dişi Makarna değil. kurtlar ayaklarınız ve elleriniz gibi bölgelere doğru yol alırlar ve burada sizin haberiniz dahi olmadan 1 seneye kadar yaşarlar, büyük sayılarda doğurarak larva biriktirirler. Zamanı geldiğinde ise yine kurdu bir asit salgılar ve derinizi içten içe yakmaya başlar. Bu solucan sizin içgüdünüzü dahi kontrol eder. Elinizi suya sokma isteğinize karşı koyamayışınız solucan için bir zaferdir. Bu anda tüm larvalar vücudunuzdan çıkıp döngüyü yeniden oluşturmak için sulara karışırlar. Bu süreç acı verici ve uzun bir süreçtir. Yanma hissiyatı ve ağrılardan yürüyemezsiniz ve işin en kötü kısmı ise artık derinizin hemen altında 1 metre Görmeyeceğiz değil mi bunu? uzunluğundaki bir solucanın varlığından haberdarsınızdır. Solucanı o bölgeden elle çıkarmak dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ki bu işlem uğraş verici ve bir o kadar da can yakıcı. Fuck. Leococlordium Göstermedik ki. Paradox. Göstermedik. salyangozları zombileştirilmesiyle de Sansürlü bir ünlü şey. olan Paradox'un paraziti yine taşıyıcısını içten Bu 10 numara bu arada, bu da çok manyak bir fethedip şey. beynini kontrol eden bir parazit. Bu Ağız deli yoluyla şey. larvaları vücuduna alan salyangoz Wow. kısa süre içinde vücudunun kontrolünü kaybeder. Salyangozların başlarındaki duyargalarına hükmeden Paradox'un bu bölgeleri iyice şişirerek salyangozun bir solucan görüntüsüne sahip olmasını sağlar. Normal koşullar altında nemli ve karanlık yerleri seven bu salyangoz birdenbire ağaçlara tırmanmaya ve kendisinin çok kolay bir av olacağı açıklara çıkmaya başlar. Salyangozun vücudunun kontrolü artık kendisinde değil, duyargalarındaki yeni sahibindedir. Güneşin Çok garip altındaki oğlum. hipnotik hareketleriyle civardaki kuşların ilgisini çekmeyi başaran Paradox'un salyangozu bir kuşa yem ederek yeni bir ev sahibine kavuşur. Kuşun midesinde Aha. de çoğalan parazit dışkılama yoluyla kuşun midesinden atılır ve başka bir salyangoz için lezzetli bir akşam yemeğine dönüşür. Oradan da yeni kurbanlarına. Zümrüt İnanılmaz. hamam böceği arısı. Göz alıcı renklere sahip bu yaban arısının doğal avı hamam böcekleridir. Bu böcekleri Yazık lan salyangoza. Tek amacı yaprak yemek. Yavaş yavaş gidiyor bir de. ele geçiren ve kendi çocukları için yem yapan zümrüt arısı, işlem sırasında hamam böceğini etkisi altına alıp adeta kölesi haline getirir. Kendi boyutlarının neredeyse 2 katı olan avına saldıran zümrüt arısı, ilk ısırığını hamam böceğinin ön ayaklarını etkisiz hale getirmek için kullanır. Daha sonra kuyruğundaki iğneyi hamam böceğinin tam beynine saplayarak beynini kontrol edecek bir zehir salgılar. Saldırısını başarılı bir şekilde tamamlayan zümrüt arısı, geri çekilip zehrinin etki etmesini bekler. Bu sırada hamam böceği ön ayaklarını Sonra ne tekrardan yapacak? kullanabilse de kısa süreliğine yaşamına devam eder. Ancak bu sefer tek fark önünde duran avcısından korkup kaçmak için hiçbir hamlede bulunmaması. Kısa bir süre sonra zümrüt arısı hamam böceğinin antenlerinden birini koparıp tadını kontrol eder. Bilim insanlarına göre bu hareket hamam böceğinin vücudunda dolaşan
Oğlum psikopat lan bunlar. zehir miktarını saptamak için. Zehrin az olması, hamam böceğinin kontrolünün sağlanamamasına, çok olması da zamanı gelmeden böceğin hayatını yitirmesine yol açar. Kontrolü başarıyla tamamladıktan sonra zümrüt arısı, aptallaşmış kölesini yakında bulunan inine götürür. Burada avının vücudundaki doğru bir noktaya tek bir yumurta koyduktan sonra bu oyuktan dışarı çıkar. Artık yapması gereken tek şey güvenliği sağlamak. Oyuğun girişini mühürleyip hamam böceğinin çıkamayacağından emin olduktan sonra başka bir Böceğe av bak. bulmak için buradan artık ayrılabilir. Bir ayın büyük bir miktarı boyunca hayatta kalan hamam böceği her gün vücudundaki küçük zümrüt arısı yavrusu tarafından yenilip hayatını yitirmeyecek şekilde parçalanır. Hamam böceğinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan 30 günün sonunda oyuktan başka bir zümrüt arısı çıkar ve o da yeni kurbanlarını arar. Cordyceps mantarı. The fuck? Yüzlerce çeşidi olan bu mantarı vücuduna almış olan karıncalar garip semptomlar göstermeye başlar. Bu da zombi Histerik yapıyor, ve değil mi? koloni dışı hareketler yapan bu karınca yuvasının içinde veya dışında yüksek bir yere çıkıp ayaklarını dal gibi sarabileceği bir yüzey bulduktan sonra burada ölene kadar bekler. 3 hafta içinde karıncanın Ay. kafasından çıkan mantar Gene sporlarını karınca. patlatarak etrafa saçar ve kendisi için başka kurbanlar bulur. Çoğunlukla koloni tarafından davranışları tespit edilen bu hastalıklı karınca Bunu göremiyorum bile yani. hemen Spor sadece. uzaklaştırılsa da koloninin başarısız olduğu nadir anlarda yuvadaki Misery tüm karıncaların calling sonu karınca. gelebilir. Mantarın en ürpertici yanı ise bugün doğada bulunan her Cordyceps mantarının başka canlıları hedeflemesi. Hala yeni türleri Bunu keşfedilen bu mantar izleyebilir daha miyiz? çok Kaan? böcekleri ve haşereleri hedef belirlese Bakarız. de Ne mantarın ama? mutasyona uğramayacağı ve yeni ve daha büyük Bizi de ele geçirebilir demeye çalışıyor değil mi şu an? Kafamızda mantar yani 2022 yaklaşıyor. 10 numara bomba olur ha mantar fışkırtsak. belirlese de Last of Us oluruz değil mi? mantarın mutasyona uğramayacağı ve yeni ve daha büyük hedefler belirlemeyeceğini asla bilemeyiz. Zombi geyik hastalığı. Daha önce anlattığım beyin kontrolü durumlarının aksine bu seferki durumu bir bakteri, virüs veya parazit yaratmıyor. Prion denilen bu partiküler yaşamın en önemli yapı taşı olan proteinin bir türü. Prionlar neredeyse yok edilemez patojenik proteinlerdir ve kendisini beyin ile omur iliğine Lıkır çıkır bağlayıp oluruz. burada Aynen. çoğalıp kümeleşirler. Uzun zamandır ortalıkta görülmeyen hastalık yakın zamanda Allah Allah. tekrardan geyiklerde ortaya çıktı. Halüsinasyonlar, bunaklık, yürümede ve yemek yemede zorlanma gibi semptomları ağır bir şekilde yaşayan hayvanlar aşırı kilo kaybı Yazık lan. yaşarlar. Normal şartlar altında geyiklerin diken üstünde yaşayıp her zaman tetikte olmalarına karşın bu hastalığın etkisindeki geyikler bu endişelerden tamamen arınmış duruma geliyor. Priyonlar geyikler arasında idrar, tükürük veya dolaşım yoluyla aktarılıyor. İsminin zombi geyik hastalığı olmasının sebebi ise hastalığın aktarım şekli olmasının yanı sıra geyiklerin acıya karşı tepkisizliği ve bu videolarda da gördüğünüz gibi genel ürkütücü tavırları. Gördükleri halüsinasyonlar sebebiyle Çok çok korkunç. garip hareketleri olan geyik videoları internetin her yerinde. Amerika'nın Iowa eyaletindeki bir okulda çekilen görüntüleri görüyorsunuz. Zombileşen geyiğin saldırgan bir şekilde cama doğru koşması ve sert bir şekilde kafasına vurmasına rağmen sanki hiç acı çekmiyor olması gerçekten de ürkütücü. Anlaşıldığı kadarıyla ormandan insanların arasına inen bu geyik yüzünde Ne? ve gövdesindeki yaralar ile en ürperticisi. Belli ki aç olan geyik birinin verdiği yiyeceği temkinli bir şekilde alıyor. Ancak bu geyiğin bir insana bu kadar yaklaşması bile yaşanması zor bir olay. Video hoşunuza gittiyse beğenme tuşuna basmayı, Çok ilginçti. Genel üzücüydü. Zombi geyik.